İstanbul'da Sarıyer ilçesi sınırlarında yer alan Belgrad Ormanı, İstanbul'un en büyük ormanlık ve yeşil alanlarından biridir. İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden ve karmaşasından sıyrılıp sessizliğin sesini dinlediğimiz, ağaçların fısıltısına, kuşların ezgisine ve suyun akışına kulak kabarttığımız yer. Özellikle hafta sonu halkın piknik ve dinlence yeri olarak en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Belgrad Ormanı, tıpkı içerisindeki yüz binlerce ağacın derin kökleri gibi geçmişten günümüze kök salmış bilge bir anıttır adeta. İstanbul'un akciğeri olarak da bilinen Belgrad Ormanı, adını Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'de Sırbistan seferi dönüşünde yanında getirdiği Sırp esirlerin yerleştirildiği Belgrad Petra köyünden almaktadır. Köy sakinlerinin atıklarının ve küçük çaplı da olsa tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zamanla su kaynaklarını kirletmesi, su kalitesinin düşmesine ve şehirde salgın hastalıkların artmasına neden olduğu anlaşılınca Belgrad köyü 1894 yılından itibaren tahliye edilmeye başlanmıştır. Bu köyün kalıntılarını bugün orman içerisinde yürürken çeşitli yerlerde halen görebilirsiniz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanı, içerisinde piknik ve gezinti yapılan 8 adet tabiat parkı, 7 adet bent ve su kemerleri barındırmaktadır. Belgrad Ormanı'nda hangi tabiat parkına giderseniz gidin, kendine özgü güzellikleriyle bu tabiat parkları sizi kendisine hayran bırakacaktır. Orman, şimdiye kadar tespit edilen yaklaşık 400 bitki, 170 civarında kuş, 60 civarında kelebek ve yüzlerce mantar türü ile birçok memeli, sürüngen ve amfibiyede ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca ağaç kakan ve ters lalenin Belgrad Ormanı'na özgü endemik türler olduğunu da biliyor muydunuz?
Belgrad Ormanı'nın en önemli özelliklerinden birisi İstanbul'un çok önemli su kaynaklarından biri olması. Bizans İmparatorluğu döneminde Belgrad Ormanı'ndaki yüzeysel suları toplayıp şehre dağıtılmasını sağlayan önemli su yolları inşa edilmiştir. Bu su yollarının en önemli parçası olan Valens, diğer adıyla Bozdağ'ın kemeri, Osmanlı döneminde de yapılan su yollarına bağlanarak işlevini sürdürmeye devam etmiştir. Bizans İmparatorluğu döneminde Tarabya ve Büyükdere'de yazlık sarayları olan imparatorlar yaptıkları gezintilerde Belgrad Ormanı'nı sıkça ziyaret ederlermiş. Bu gelenek birçok Osmanlı padişahı tarafından da sürdürülmüş. Bazı kaynaklarda 3. Ahmet'in sık sık yapmaktan hoşlandığı günübirlik gezintisine genellikle Sadabat'tan yola çıktığı, Belgrad Ormanı'ndaki su yollarını izleyerek Büyükdere'ye geldiği, buradan da kendisini bekleyen saltanat kayağı ile saraya geri döndüğünden bahsedilmektedir. Belgrad Ormanı yalnızca günübirlik gezintilerle ziyaret edilmemiştir. Birçok Avrupalı sefir ve İstanbul'da yaşayan varlıklı kişiler de İstanbul'da sıcaklar başlayınca Karadeniz'den esen rüzgarların serinlettiği Belgrad köyüne yılın birkaç ayını geçirmek üzere yerleşmişlerdir. Yüzyılda ormanların işletilmesinde farklı bakış açılarının olması gerektiği düşünülerek yurt dışından uzmanlar davet edilmiştir. Kuşkusuz bu yaklaşım Belgrad Ormanı'nın kaderini de büyük oranda etkilemiştir. Bu tarihten sonra Belgrad Ormanı, Türkiye'deki bilimsel temellere dayalı ormancılığın ilk adımlarının atıldığı ormanlardan biri olmuştur. 1910 yılında Bahçeköy'de Orman Mektebi ailesinin kurulmasıyla Belgrad Ormanı'nın eğitim, öğretim ve araştırma fonksiyonu da daha belirgin olarak gündeme gelmiş ve İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren Orman Fakültesi'nin de esas temelleri atılmıştır. Bu yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu 12 Kasım 1924 tarihli bir kararname ile Muhafaza Teşkilatı ilan edilen orman, imar edilmek amacıyla Orman Mektebi ailesine bırakılmıştır. Hatta kararnamede ormanı dışarıdan kimsenin sokulmaması ibaresi de yer almaktadır. Aslında bu kararname o dönemde henüz yeni kurulmuş ve savaş yıllarının ağır yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de Belgrad Ormanı'na ne kadar büyük değer verildiğini gösterir. Ülkedeki pek çok kurumsal, toplumsal ve ekonomik sorunun varlığına rağmen doğaya ilişkin sorunların göz ardı edilmemesi takdir edilmesi gereken bir durumdur. İstanbul'un yeşil alan deseninde
Hem tarihsel hem de ekolojik anlamda önemli bir motif olan Belgrad Ormanı, özellikle yaz aylarında şehrin sıcağından bunaldığımızda sığındığımız, dikkatlice kulak verip dinlediğimizde binlerce yıllık ulu meşelerin, kestanelerin ve kayın ağaçlarının sessiz gölgelerinde biriktirdiği bazen neşeli, bazen de hüzünlü hikayeleri bize fısıldamaya devam edecektir.